1989'da Sovyet Birliği'nin dağılmasından sonra KGB'ye ait birçok dosya Amerika ve İngiltere istihbarat timleri tarafından incelemeye alınmıştır. 1999'da bu dosyalardan bir tanesi Londra Whitehall D11 departmanına fakslanmıştır. Dosyada anlatılanlara göre öylesine olağan dışı ki çok zaman geçmeden basına sızdı. Rusya'nın uçsuz bucaksız step bölgesinde büyük ve geniş bir çukur bulunmuştu. Rusya Federasyonu'nun kuzeyinde Murmansk Oblast sınırları içinde kalan toprak parçası olan Kola Yarımadası'nda bunun binlerce yıl evvel dünyaya düşen bir meteordan dolayı mı yoksa yeraltı katmanlarından meydana gelen bir çökmeden mi oluştuğu bilinmiyordu. Hem çukurun nasıl açıldığını öğrenmek hem de dünyanın nasıl oluştuğu ile ilgili ipuçları elde etmek ve yer kabuğunu mümkün olduğunca derine inerek incelemek için jeologlardan oluşan bir grup bilim adamı görevlendirildi. Böylece Kola derin sondajı Sovyetler Birliği tarafından Kola Yarımadası'nda yapılan bilimsel sondaj kuyusu olarak tanımlandı. Malzemelerini alıp bölgeye gelen bilim adamları çukurun yakınlarında bir kamp kurup araştırmaya başladılar. Çukur oldukça genişti ve dünyanın katmanları hakkında detaylı bilgi edinebilmek ve detaylı biri için daha derine inen bir çukur açmaya karar verdiler. İlk sondaj faaliyetleri 24 Mayıs 1970 yılında başlamıştır. En derin sondaj 1989 yılında 12.262 metreye ulaşmıştır. O dönemde delinen en derin sondaj olma özelliği kazanmıştır. Proje kapsamında ilk başta planlanan derinlik 15.000 metreydi. 6 Haziran 1970 tarihinde o zamana kadar denilen en derin sondaj kuyusu olma unvanı ABD'deki Bartologos sondaj kuyusundan alındı. 1983 yılında sondaj 12.000 metre derinliğe geçse de çalışmalar bir süre askıya alındıktan sonra devam ederken 24 Eylül 1984 tarihinde 12.066 metrede delme ekipmanlı kırılacaktı. Sondaj 7.000 metreden yeniden başlayacak ve 1989 yılında 12.262 metre derinliğe ulaşılacaktır. Ancak bu derinlikte beklenen 100 santigratlık sıcaklık yerine 180 santigrat gibi değerlerle karşılaşıldığı ve çalışmanın güçlüklerin artması nedeniyle proje 1992 yılında durdurulmuştur. Proje boyunca ana arterden dallanan birkaç yan kanal açılmıştı ve bunlardan en derini 12.262 metre derinliğe SG3 çukuruydu. Resmi raporların halka yansıyan verilerinde bu kadar bilgi verilmekteydi. Oysa gerçek başkaydı. Bu iş için kullanılan dev bir matkaba benzeyen sondaj makinesi çukurun tabanına yerleştirilerek delme işlemi başlatıldı. Yaklaşık 50 santim çapındaki delik aşağıya doğru ilerledikçe çıkartılan toprak, kaya parçaları, mineraller ve bazı maddeler kap yerindeki seyyar laboratuvarda inceleniyor, notlar alınıyordu. Sondajın gidebildiği en ileri noktaya kadar gitmesini istiyorlardı. Bu sayede daha önce keşfedilmemiş bilgilere ulaşabileceklerdi. Uzun bir çalışmanın ardından deliğin boyu 12 kilometreye ulaşmıştı. Bu yer kabuğunda açılan en derin kuyulardan biri demekti. Biraz daha deldiler ve dev matkabın ucu inanılmaz bir hızla dönmeye başladı. Bilim adamları ve teknisyenler çok şaşırmışlardı. Bilim adamları bir yeraltı mağarasına gelmiş olacaklarını tahmin ediyorlardı. Başka ekip üyeleri ise dünyanın merkezine ulaştıklarını düşünmeye başlamışlardı. Her nereye gelmişse matkap boşa dönüyor, kırılacak, delinecek bir şey yoktu. Sondaj aleti dikkatlice çıkarıldı ve deliğin ulaştığı yer hakkında bilgi edinebilmek için bazı incelemeler yapılmaya başlandı. Bu arada da delikten sıcak hava ve uğuldamalar gelmeye başladı. Ekibin tamamı merak içinde bekleşirken küçük bir grup sıradaki işlem için hazırlık yapıyordu. İlk olarak sıcaklık ölçülecekti. Dünyanın merkezine yaklaştıkça yüksek ısı bekleniyordu ama deliğe indirilen hassas ısı ölçü aletlerine göre aşağısı 1200 dereceydi. Gözlerine inanamadılar. Bu beklendikleri ısının çok üzerindeydi. Aletin bozuk olabileceğini düşünerek başka bir cihaz indirdi ve yine aynı sonuç elde edildi. Bazıları devam etmemelerini söylüyordu ancak bilimsel merak ağır basmıştı. Grupta bulunan yer kabuğu konusunda dünyanın en yetkin ismi olan Dr. Dmitri Azakov, olay mahalline bir grup uzmanla sondaja devam etmesi amacıyla gönderilmiştir. Dr. Dmitri şöyle demiştir: "Bir anda matkap deli gibi dönmeye başladı.
Bu bir mağaraya veya boşluğa geldiğimizin göstergesiydi. Termometreler 1200 derece gibi inanılmaz bir sıcaklığı gösteriyordu. Bu beklediğimizden de fazlaydı. Sanki dünyanın merkezinde cehennem ateşi vardı. Azakov, sondaj çalışmalarının durdurulmasını ve kendisine ısıya dayanıklı elektrik kabloları verilmesini istedi. Bu kabloların ucuna uzay araçlarında kullanılan ısı kalkanlı hassas mikrofonlar yerleştirerek kuyudan aşağı sarkıttı. 1 saat kadar sonra kayıtta paritler oluşmaya başlamasıyla Azakov mikrofona bağlı hoparlörü açtı. Bu sayede erimiş kayaların oluşturduğu basıncın ve gerginliği duymayı bekliyordu. Ama kendisiyle beraber 5 kişilik ekibin duyduğu tek şey yüzlerce insanın çığlıklarıyla benzer seslerdi. Azakov şöyle devam etti. Şaftın altındaki plakaların seslerini iletmek üzere dizayn edilmiş mikrofonu daha da derine indirdik. Ama plaka seslerini duyduğumuz sadece acı içinde çığlık atan insan sesiydi. Önce sesin ekipmanlarımızdan gelebiliyor olduğunu düşündük. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra gelen sesler şüphelerimizi doğruladı. Çığlıklar tek bir kişiye ait değildi. Milyonlarca insanın çığlığı gibiydi. Bu gelişmeden sonra bilim adamları projeye devam etmekten korktular. Kuyudan çıkabilen yer hareketlerinin seslerini belli aralıklarla süper hassas mikrofonlarla dinlemeye çalıştık. Duyduklarımız biz mantıklı bilim adamlarını korkudan titretti. Kulaklarımıza inanamıyorduk. Bir çığlık daha belirgin duyabilmesine rağmen binlerce, belki milyonlarca insanın çığlığı geliyordu. Azakov sesleri kayıt altına aldı ve görünen o ki duydukları yüzünden şaşkın bir haldeydi. Olay yerine tetkike gelen bir emekli subaya Azakov şunları söylemiştir. Sanki yerin altında insanlar vardı. Ama açıkçası bu mümkün değil. En azından hali hazırda birisi herkesin aklındakini dile getirdi. Eğer ateist olmasaydım cehennemin seslerini duyduğunu söyleyebilirdi. Azakov adamın söylediklerini gergin bir biçimde güldü. Duyduklarından dolayı o da korkmuştu ama bir bilim adamı olarak olayları açıklamak onun işiydi. Bu yüzden Baikonur uzay merkezine ısıya dayanıklı bir kamera getirilmesini istedi. Azakov saygı gören bir bilim adamı olduğu için Venüs gezegenini gözlemlemede kullanılan kameranın bir benzerini 3 gün içinde askeri bir helikopterle kendisine gönderildi. Kamera şaftlardan aşağı sarkıtıldı ve 1 saat süreyle açık bırakıldı. Azakov ve uzay merkezinden gelen mühendisin de imzaladığı belgeye göre kayaların yüzeyinde titrek, yanar döner insan silüetleri gözlemlendi. Figürler hareketsizdi ve parlak kayaların üzerine yatıyorlardı. Her birkaç dakikada bir parlak bir ışık aralarından geçiyor, bu ışık akıllı biri tarafından kontrol edilen odaklanılmayan bir ışığı andırıyordu. Rahatsız edici bu görüntüler iddia edildiğine göre videoya alındı fakat 3 dakikası kayıt edildi. Kamera birden bozuldu ve mikrofon eriyiverdi. Kuyudan şiddetli bir buhar yükseldi ve kötü kokulu sülfür ve boğucu gazlar çıktı. Sondaj ekipmanları mekanik üstesinden gelinemez sorunlar yüzünden bağlantısı koparıldı ve Sibirya'da başka bir bölgede kuyu açmak üzere gönderildi. Bu olaya tanıklık edenler hükümet tarafından şokun tedavisi olarak kısa dönem hafızaların silindiği iddia edilenler arasında Azakov ve ekibi onların hiç kimseye anlatılmaması ve sızdırılmaması için uzay merkezi tarafından uyarıldığı belirtiliyor. Ülke o zamanlar dağılan bir komünist rejimin kontrolü altında olduğundan ve ateizm iktidarın resmi söylenimi oluştururken bu olayların bilinmesi birçokları tarafından cehenneme ait bir delil gibi görülebilirdi. Bu yüzden çoğu veri ve belge imha edildi. Bu olaydan sonra jeologlar ve diğer ekip üyeleri malzemeleri geride bırakarak oradan kaçtılar. Daha sonra pek çoğu işlerinden istifa ederek kendini dine verdiler. Cehennemden gelen ses tartışması pek çok soruyu ve spekülasyonu da peşinden sürükledi. Gerek din, gerek bilim adamları bu soruya cevap aradılar. Rus bilim adamları birer yalancı değilse kaydedilen seslerin gerçek olma olasılığı bilimsel olarak mümkün. Peki o sesler gerçekte kime ait olabilirler? Rus bilim adamları doğruyu söylediklerini belirterek seslerin gerçek olduğu konusunda yeminler ediyorlar. Bilimse onları haklı çıkardı fakat sesler gerçek bir felakete ait olabilir miydi? Konularında uzman 3 farklı isme bu konu sorduğunda net bir yanıt alınamadı. Ancak yanıtlar seslerin ne olabileceği konusunda bir beyin fırtınası için gerekli ipuçları içeriyordu.
Kimi akademik çevreler bunun bir frekans karışıklığı olabileceğini ileri sürmüş, ilahiyatçı bir yazar magmanın çıkardığı seslerin bu şekilde olabileceğini belirtmiş ve ünlü bir medyum da metafizik açıdan seslerin cinlere ait olabileceğini ileri sürmüştü. Ben her üç görüşü de sizlerin bilgisine sunuyor ve yorumu sizlere bırakıyorum. Fakat bu soruya gelen yorumlar arasında ilginç bir görüş dikkat çekicidir. Bu yorum bilimsel açıdan incelenmeye değer bir görüştür ve şöyle denmektedir. Sesleri dinledim. Cehennemden geldiği yorumuna katılamıyorum. Çünkü cehennem bugün için bize gayiptir. Cennet de öyle. Ama eğer işin içinde bir hile yoksa, sesler denildiği gibi gerçekten kayıt edilmiş sesler ise bunları helak edilen kavimlerin helak sırasında çıkardıkları sesler olarak düşünebiliriz. Çünkü biz bugün sesleri mesela hard diskimize nasıl kayıt edebiliyor isek pekala mümkündür ki helak edilen kavimlerin helakları sırasında çıkardıkları sesler de yer katmanları tarafından herhangi bir şekilde kayıt edilmiş olabilir diye düşünüyorum. Bir başka bilimsel araştırmacı ise sonucu söz konusu soruya şöyle yanıt vermiştir. Ses bir tür enerjidir ve enerji kaybolmaz. O halde geçmişteki bir sesi tekrar duyabilmemiz mümkün mü? Enerji kaybolmaz ama entropi artar. Bu sorun sesin içerdiği enerjinin zaman geçtikçe mikroskobik hareket biçimlerine aktarılması. Yani en sonunda tüm etki moleküllerin hızlarının artmasıyla sonuçlanıyor. Bu da teknik dilde sesin enerjinin ısıya dönüşmesi olarak adlandırılıyor. Isı ile entropi arasında çok yakın bir ilişki var. Entropi, madde içindeki düzensizliğin bir ölçüsü. Başka bir şekilde söylemek gerekirse ses dalgalarındaki düzenli hareket biçimi zamanla mikroskobik ölçekte düzensiz harekete dönüşüyor. Termodinamiğin ikinci yasası da bu dönüşümle ilgili. Düzenlilik düzensizliğe dönüşebilir ama hiçbir zaman düzensiz bir durum kendinden daha düzenli olamaz. Entropi azalamaz. Ya da ısı enerjisi tamamen daha yararlı bir enerji formlarına dönüştürülemez. Gerçi bazı bilim adamları bir yöntemle daha önce oluşmuş bir sesi yeniden oluşturabiliyorlar. Ama bunu yapabilme koşulu düzensizliğe geçişin yeterince gerçekleşmemiş olması. Yani zaman geçtikçe orijinal ses daha az bir belirginliğe elde ediliyor. Eğer aradan çok uzun bir süre geçmişse hiçbir şey elde etmek mümkün değil. Sonuç, bu izah bilimsel olarak gösteriyor ki sesler kesinlikle cehenneme ait değil ve yeryüzünde daha önce yaşanmış bir felaketin sesleri olabilirler. Çünkü evrende çıkartılan hiçbir ses kaybolmuyor ve varlığını devam ettiriyor. Ve bu sesleri daha sonra tekrar dinlemek mümkün olabilir. Hatta çok küçük bir ihtimalle bu sesler kimilerinin iddia ettiği gibi Ad kavminin helakı sırasında ortaya çıkan seslerin bir kısmı da olabilir. Ama entropi göz önünde alındığında bu çok zayıf bir ihtimal. Söz konusu felaketin yeni bir felaket ait olması daha mantıklı. Sondaj sahası bugün Rusya Federasyonu Jeoloji Laboratuvarı'nda kapsamında kamu mülkiyetindedir. 2003 yılı itibariyle 8578 metredeki 214 mm çapındaki sondaj aktif konumda olmasına rağmen 2005 yılında kaynak yetersizliğinden kapatılan işletme 2008 yılından itibaren terk edilmiş. Teknik malzemeler hurda olarak satılmıştır. Söz konusu derin sondaj deliğinin ise dinamitle patlatılıp kapatıldığı söylenmektedir.